Merhaba, ben Mehmet Yılmaz. Kendini Değerlendir firmasında danışman olarak görev yapıyorum. Merhaba, ben de Elif Tüzün. Bu videomuzda sizlere Assessment Center ile ilgili merak edilenleri ve bize bu konuyla ilgili ilettiğiniz soruları cevaplamaya çalışacağız. İlk sorumuzla başlıyorum Mehmet. Assessment Center nedir? E, Elif, aslında Assessment Center özellikle beyaz yakalı çalışanların iş hayatında karşılaştıkları sorunları simüle eden bir egzersizler bütünüdür. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Hani mesela bir yönetici olarak atandınız ve görevinize başladınız. Sizi böyle çok rahat bir tablo beklemiyor. Yani önünüzde sıkıntılar olacak. Yani şirketiniz sizden işleri büyütmenizi, şirketiniz sizden elemanlarınızı yönetmenizi isteyecek. Doğal olarak bu tür durumları yaşadığınızda nasıl tepkiler veriyorsunuz ve bu tür durumları yaşadığınızda başarılı olabiliyor musunuz? Aslında bu tür egzersizler yani assessment center egzersizleri bu durumları ölçer ve size geri bildirim verir. Doğal olarak hani sizi işe alacak olan değerlendirici ya da işte şirket sahibi ya da yöneticiler aslında risklerini minimize etmiş olurlar. Bu yüzden Assessment Center egzersizlerini kullanırlar diye özetleyebiliriz. Peki benim sana bir sorum olsun Elif. Assessment Center'da hangi egzersizler vardır? Tabii hemen bahsedeyim Mehmet. Öncelikle role play, rol oyunundan bahsedeyim. Bu egzersizde kendinizi bir senaryonun parçası olarak zor bir durumu nasıl yönettiğinizi gözlemlemeye ve değerlendirmeye yarıyor. İkinci bir egzersiz türü vaka analizi ve sunumu. Bu egzersizde de size verilen vakada tablolar, pazar araştırma verileri, çeşitli dataları yorumlayarak sizden istenilen görevleri yerine getirmeniz isteniyor. Ve burada özellikle bir strateji belirlemeniz ve bir karara varmanız beklenmekte. Bununla ilgili de bütün bir planınızı sunum olarak aktarmanız isteniyor. Bekleyen işler ya da diğer adıyla posta kutusu egzersizi bir diğer egzersiz türü. Burada da sizi bekleyen pek çok iş var ya da pek çok yanıtlanması gereken e-posta var. Bunları önem sırası ve aciliyetine göre önceliklendirmeniz ve bunlarla ilgili gerekli aksiyonları almanız beklenmekte. Son olarak da bazen grup egzersizlerine de dahil edilirsiniz. Burada da verilen bir senaryo çerçevesinde bir grup çalışan ile birlikte sizin nasıl davranış sergilediğiniz, ekibin içindeki rolünüz ve tutumunuz gözlemleniyor. Kısacası Elif, böyle. bir de bir ekleme daha yapayım. Çok Tabii ki. nadiren çıkan bir egzersiz türü daha var. O da gerçekleri bulma Evet. egzersizi. Ya o da hani yani Elif bahsetmedi çünkü çok nadiren çıkıyor gerçekten. Fakat genelde e, böyle hani müfettişlik görevinde olanlar ya da daha üst pozisyonda olanlara çıkan bir egzersiz türü. Aslında basit gibi görünen birkaç satırlık bir şey ama inanılmaz derecede zor bir egzersiz. Hani bunu da kısaca hatırlatmak isterim. Ya, çok teşekkürler Mehmet. Bize gelen sorulardan biri de şuydu. Assessment Center'da en az kaç adet egzersize tabi olacağım? Yani girdiğimde Assessment Center'a kaç adet egzersiz en çok karşılaşılan durumdur? Aslında Elif şöyle, yani tavsiye edilen şu, ya şimdi hani tabii ki hani daha önceki videolarımızda da bahsettik, Assessment Center egzersizlerinde aslında yetkinlikler ve yetkinliklerin alt davranış göstergeleri ölçülüyor. Tavsiye edilen şu, genel hatlarıyla, tek bir egzersizle bir yetkinliği değerlendirmemek gerektiği. Yani örnek veriyorum, eğer liderlik yetkinliğini ölçüyorsanız bir adayda bunu sadece vakanizinin içindeki bir durumla ölçmemeniz gerekir. Yani birkaç farklı egzersizde gözlemlemeniz gerekir. Mesela yanında bir rol oyunu egzersizinin içinde de liderliği gözlemlemeniz lazım. Hani bazen şey derler, bu doğrudur. Hani işte bir tane egzersizden başarılı bir sonuç alamayacağını düşünüyorsanız yani iyi geçmediyse süreç canınızı sıkmamanız, ikinci egzersize odaklanmanız söylenir. Sebebi budur. Yani çünkü iki farklı egzersizde aynı yetkinlik değerlendiriliyor olabilir ve birincisinde o yetkinliği gösteremediyseniz ikincisinde gösterebilirsiniz ve o ortalamayı yükseltebilirsiniz diye özetleyebilirim Elif.
Bu katılımcılar için bir şans aslında. Bir tane de değerlendirilmemek, farklı egzersizlerle de gözlemlenmek çok büyük bir avantaj. Aynen öyle. Peki Elif, Assessment Center'da hangi yetkinlikler değerlendirilmektedir? Ya aslında egzersizlerde çeşitli yetkinlikler ön plana çıkıyor. Örneğin planlama ve organizasyon, iş önceliklendirme gibi yetkinlikler en çok bekleyen işler ve posta kutusunda ön plana çıkıyor. Role play egzersizinde ise liderlik, çatışma yönetimi, delegasyon gibi yetkinlikler öne çıkabilir. Vaka egzersizinde ise analitik düşünme, stratejik düşünme, veriye dayalı karar alabilme gibi yetkinlikler daha fazla ön plana çıkıyor. Hı. Mehmet, peki bu egzersizlerde başarılı olmak için nasıl bir ön hazırlık yapmak gerekir? Ya benim tavsiyem hani biz eğitim verdiğimiz kişileri de sen de biliyorsun, sen de yapıyorsun aynı şeyi. Hı hı. En az 15 gün önceden bu tür eğitimlerin alınması ve hazırlığın tamamlanması gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü şöyle ya bu konuda hani yetkinlikler kolay konular değil. Hı Şimdi hı. insanların kafasındaki yetkinlik tanımıyla değerlendiricinin ölçtüğü, puanlama yaptığı, not aldığı yetkinlikler tam aynı değil. Doğal olarak bunları öğrendikten sonra bir adayın en az 10-15 gün kafasından geçirmesi, konuyu içselleştirmesi, anlamaya çalışması ve gerçek hayatta yaşadığı olaylarla bağdaştırması lazım ki oradaki davranışlar otomatikleşsin ve egzersizleri çözerken de değerlendiriciye bunu rahatlıkla gösterebilsin. Bu yüzden ben en az 10-15 gün öncesinden bu konuya hazırlanması gerektiğini düşünüyorum adayların. Peki nasıl hazırlanabilirler? Yani şimdi şöyle yani maalesef internette bu konuyla ilgili çok fazla kaynak yok. Evet. Kaynak olmamasının sebebi de insanların ya da şirketlerin ya da bu işten para kazanan insanların ticari farkındalık gözetmeleri ve çok fazla paylaşım yapmamaları. Hani bizim bu yaptığımız paylaşımlar aslında çok fazla da insan açıkçası yapmıyor, öğretmiyor. Bizim farkımız aslında bir anlamda da budur diye düşünebiliriz. Burada adaylar tabii ki hani internette yazılar okuyabilir, videolar seyredebilir. E, tabii ki daha önceki girmiş kişilerle bir kısaca konuşabilir. Ama profesyonel bir eğitim almaları daha başarılı olmalarını sağlayabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki Elif, assessment sonrası şimdi bir rapor veriliyor. Ya Evet. adaylar da bu raporu ne yapacaklarını bilmiyorlar. Alıyorlar ve şöyle bir bakıyorlar. Ya çok da anlamıyorlar açıkçası. Hı hı. Sence bu raporu nasıl değerlendirmeler? Yani neye bakmalılar? Aslında çok kıymetli bu rapor. Hani eğer bu rapor elinize geçiyorsa bir kere çok şanslısınız. Hani çalıştığınız şirket bu raporu da sizlere sunuyor. Genellikle bu raporda sizlere sergilediğiniz veya bu assessment'lar süresince sergileyemediğiniz yetkinliklerdeki durumunuz ve genel olarak güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınızla ilgili detaylı bir rapor oluyor bu. Hı? Bu rapor aslında sizin için büyük bir fırsat, bu değerlendirmeye girenler için. Hem kendi güçlü yanlarınızı görmek, bunları korumak, aslında bunları daha da parlatmak, hem de gelişim alanlarınızı görüp bireysel bir gelişim planınızı oluşturarak kendinizi bir adım öteye taşımak için de benzersiz bir fırsat. Siz bu raporu ya kendiniz ya da bağlı olduğunuz yöneticiniz ile birlikte değerlendirebilirsiniz. Bir analiz sonrası gelişim planı oluşturabilirsiniz. Aksiyonlarınızı net şekilde deadline'lara uygun şekilde belirleyip bunun takibini yapabilirsiniz ve bu raporu en verimli şekilde değerlendirerek kendinizi bir adım ileriye taşıyabilirsiniz. Gelişim alanınız olan yetkinlikler çerçevesinde. Aynı bizim mottomuzda dediğimiz gibi kendini değerlendir de tam da budur aslında. Bu çok büyük bir fırsattır bu raporlar. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim de bir sorum var Mehmet, bu da yine gelmişti. Peki Assessment Center eğitimi almalı mıyım? Bu eğitimin bana assessment'a girmeden önce gerçekten faydası olacak mıdır? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani şimdi biraz bu durumsal bir konu. Yani kendinizi analitik yönden çok iyi görüyorsanız ve kişisel farkındalığınız, yani olayları anlama, gözlemleme, sizden beklenenleri
iyi okuma konusunda kendinizi iyi yetiştirdiyseniz veya bulunduğunuz pozisyonda insanlara mentorluk, koçluk yaptıysanız, insanlara yardımcı olmayı seviyorsanız bir nebze olsa şansınız var. Yani bu tür egzersizlerde başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Fakat burada durumsal bir düşünme şekli olmasından bahsettim. O da şu. Şimdi siz bu eğitimi almazsanız rakipleriniz alabilir. Hı Şimdi rakipleriniz aldığı için de sizden bir adım önde olacaktır. Yani e, ben mesela eğitim verdiğim kişilerde şunu fark ediyorum. Aslında Assessment Center'ın mantığı ve beklenenler konusunda hiçbir şey bilmediklerini ifade ediyorlar. Yani doğal olarak aslında burada bir farkındalık arttırıyoruz. Yani ben nacizane yani şunu düşünmelerini öneriyorum. Yani bakın tarif edeceksiniz. Yani yanaklarınız artacak, maaşınız artacak ya da ne bileyim iş tatmini duyacaksınız. Bunu ne kadar istiyorsunuz? Ya bunun için riske girmeye değer mi? Yani bu eğitimi almasam, kendim girsem bir denesem bir sene olmazsa, ya olabilir bu arada hani olmayacak diye bir şey yok. Ama olmazsa bir sene daha bekleyebilir miyim? Ya da rakiplerim başarılı olursa ben bunu tolere edebilir miyim? Bu beni rahatsız eder mi? Rekabetçi miyim? Ya bunları adayların düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki ben de hani yıllar önce, çok uzun yıllar önce ben de eğitim aldım bir direktörden. O zamanlar tabii ki bu tür eeğitimleri veren insanlar yoktu. Ve Profesyonel değildi. evet, gerçekten de faydası oldu ve ben o görüşmeden 17 kişi içinde birinci çıkmıştım. Gerçekten hani öğreten kişi de çok yetkin bir kişiydi. Doğal olarak ben hani bu sorunun cevabı mutlaka almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü değer. Sonuçta isteklerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hı hı. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Elif peki bu süreçlere girmiş ve başarılı olmuş kişilerden e, adaylar fikir almalı mı? Yani çünkü bunu da çok soruyorlar. Yani daha önceden bu süreçlere girmiş adaylarla konuşmalı mıyız? Onlara sormalı mıyız? Hı Ne hı. diyorsun bu konuda? Ya tabii ki fikir alabilirler. Hani nasıl bir içerik vardı, nasıldı, zor muydu, kolay mıydı, ne tip bir vaka sorulmuştu gibi. Bu sorular sürekli aramızda konuştuğumuz şeyler oluyor zaten, merak da ediliyor. Ancak ben yine de profesyonel eğitim almış kişilerden bu eğitimi almalarının kendileri için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tıpkı senin dediğin gibi. Örneğin daha önce bu sürece girmiş bir kişi çok düzenlidir, iyi ajanda tutar, süreç yönetimi zaten kendi işinin doğası gereği olmazsa olmazıdır ve örneğin bu bekleyen işler egzersizi onun için çok kolay gelmiştir ve çok kolaylıkla bu çözümleri yapabilmiştir ve çıktığında da arkadaşına da demiştir ki çok basit, çok kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Ama diğer girecek kişi mesela bu konuyla ilgili yetkinliğini çok kullanacağı, sergileyeceği bir işte çalışmıyor olabilir. Ona daha zor gelebilir bu durum. Hakeza bu bir vaka analizinde de aynı şekilde düşünebiliriz. Örneğin analitik yönü çok kuvvetli, stratejik bakış açısı çok daha iyi bir kişi, örneğin bir pazarlama departmanında çalışan bir kişi, farklı bir departmanda çalışan arkadaşına ya çok kolaydı, çok iyi geçti, tablolar çok kolaydı dediğinde diğerine mesela girdiğinde zor geldiğinde kendini kötü hissedebilir. O yüzden gerçekten yetkinliklerimiz neyse biz bunları davranışsal olarak gösterebiliyoruz. Burada profesyonel eğitim almış kişilerden bu eğitimi alarak kendilerine çok daha özgüvenli bir şekilde bu assessment center'lara girmeleri ben daha faydalı görüyorum. Tabii ki konuşsunlar, fikir alsınlar ama dediğimiz gibi teorik ve pratik kısmı sağlamlaştırarak girmek çok daha faydalı. Hem özgüven açısından hem de bu assessment center'ın mantığını anlamak ve çeşitli tüyoları, çeşitli ipuçlarını öğrenerek girmek onlar için çok daha faydalı. Tıpkı senin de dediğin gibi. Mehmet son olarak çok kendimizden de bahsettik ama biz kendini değerlendir danışmanlık olarak bizim verdiğimiz eğitimimizin farkı nedir? Adaylara bizler ne konuda nasıl katkı sağlamaktayız? Elif aslında burada biraz rekabete bakmak lazım. Yani aslında tabii rekabette şu anda çok fazla bir seçenek yok ama yine de bu işi yapan insanlar var ve saygı duyuyoruz.
Bizim farkımız şu, ya birkaç örnekle aslında açıklamak istiyorum. Şimdi şöyle, biz mesela bir vaka analizi örneğinde vakayı önceden size göndermiyoruz. Bunun sebebi de şu, vakayı sizle çalışmaya başladığımızda gönderiyoruz ki siz stres yapıyor musunuz, heyecanlanıyor musunuz, zamanı yönetebiliyor musunuz? Çünkü bunları sizde görürsek bunlara yönelik size tavsiyeler vermek istiyoruz. Sizi buralarda geliştirmek istiyoruz. Birinci farkımız bu olabilir. İkincisi e, yani teoriye çok ağırlık vermiyoruz. Hani kavram yani çoğu zaman kullanamayacağınız teknik kavramlar, teknik yaklaşımlarla sizi besleyip kafanızı karıştırmak istemiyoruz. Yani şimdi tabii ki hani belki daha önceki videolarda bahsettik ama hem Elif'in hem de benim assessor sertifikamız var. Doğal olarak aslında bir değerlendiriciyiz aynı zamanda. Karşı taraftan ne beklediğimizi biliyoruz, neyi ölçümlediğimizi biliyoruz. Yani bazen zamanı uzatmak adına eğitimler çok uzatılabiliyor. Bakış açısı, teorik bakış açısı çok fazla eklenebiliyor. Yani ben bunu tavsiye etmiyorum. Hani Elif senle de konuştuk biliyorsun. Doğal Evet. olarak biz aslında Assessment Center'ın temel noktasına odaklanıyoruz. Yani temel noktası nedir? Tabii ki yetkinliklerdir. Hani daha önce de defalarca söyledik. Bu yetkinlikler yani bu egzersizler aslında egzersizlerin çok bir anlamı yok. Tabii ki hani çözerseniz faydası olur. Tabii ki gelin eğitim alın ama aslında bizim öğrettiğimiz şey size yetkinlikler ve yetkinliklerin alt davranış göstergeleri. Yani çünkü şöyle bir örnek vereyim kafanızda daha net belirginleşsin. Şimdi biz hani liderlik nedir diye sizlere soracak olursak birçoğunuz hatta hepiniz hatta tamamınız yani çok iddialıyım bu konuda. Şu ana kadar bana yanlış cevap veren biri olduğunu hiç görmedim açıkçası. Liderliği çok güzel tanımlıyor. Fakat sıkıntı nerede biliyor musunuz? Sıkıntı değerlendiricinin kafasındaki liderlik tanımıyla sizin kafanızdaki liderlik tanımı, davranış örneği örtüşmüyor. Yani mesela bir tane örnek vereyim. Lider olarak algılanmak için bazı davranışları göstermeniz lazım. Mesela motive etmek. Yani role play'in içinde çalışanı motive etmeniz lazım. Mesela Mehmet harikasın. Seninle gurur duyuyorum. Harika bir sene geçirdin. Senden çok şey öğreneceğiz. Derseniz değerlendirici önündeki deftere not alır ve güzel bir davranış yani liderlik davranışı gösterdi der ve size artı puan yazar bu davranış. Şimdi doğal olarak bunun gibi onlarca davranış örneği var ama maalesef kafamızdaki bu davranış örnekleri değerlendiricilerin önündeki davranış örnekleriyle örtüşmüyor. Biz tam bunu öğretiyoruz. Yani aslında örneklendirerek her bir davranışın hangi egzersizin içinde Nasıl evet sergilenmesi? nasıl kullanmanız gerektiğini örneklendirerek size anlatıyoruz. Doğal olarak ve size diyoruz ki bakın bu davranışı roleplay'de, bu davranışı vakanizmin içinde, bu davranışı posta kutusunun içinde sizden gözlemleyeceğiz. Lütfen not alın ve gösterin diyoruz. Doğal olarak siz bu tür egzersizleri yaparken aslında antrenman da yapmış oluyorsunuz bizle birlikte egzersizleri çözerken. Yani aslında sorunun cevabı Elif, işin köküne odaklanıyoruz ve ana noktasına odaklanıp adaylarımızı daha başarılı bir süreç geçirmeleri için eğitiyoruz ve başarı sonuçlarımız da oldukça yüksek diyorum ve son sözü sana bırakıyorum Elif. Hı hı. Çok teşekkürler Mehmet. Bence güzel bir video oldu bu da. Gerçekten Assessment Center'ın mantığı nedir? Neden bu egzersizlere hazırlıklı olarak girmek önemlidir ve bizleri diğer başvuran adaylardan nasıl farklılaştırır bu egzersizlere hazırlıklı girmek? Bence güzel bir noktaya değindik. Herkese çok teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz sorular için de. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler.